Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Yeni videoyla sizlerleyiz. Bugün neredeyiz? Endonezya Java Adası'nda Tegal şehrine bağlı Kopalia bölgesindeyiz. Jimbo Gomal diye dağlarına bağlı bölgenin yataklarındayız diyebilirim. Çiftçilik gerçekten de burada gelişmiş bir seviyede. Neden ben size bu videoyu çiftçilikle alakalı anlatmak istiyorum? Bazı şeyleri değişik videolarla anlatırken sizlere gerçekten bir farkındalık olsun istiyorum. Endonezya'yı bazı insanlar şey diyebilir, ya
işte ekonomisi kötü, işte gelişmemiş bir ülke falan diyebilir ama çiftçilik yönünden kendini bayağı bir geliştirmiş. Şimdi çiftçilik dendiği zaman akıllara ne geliyor? Salatalık, domates, biber, diğer sebze ve meyveler gelebilir. Ama bunların yetiştiriciliği hakkında bayağı bir kendilerini geliştirmişler. Örneğin nasıl? Geri dönüşümden alınan plastiklerle sera etkisi yapılacak şekilde şu şekilde toprağın üzerini örtüyorlar. Birazdan göstereceğiz. Bu toprakların üzerinde sadece sebzenin yetişeceği şekilde yuvalar açılıyor. Bunu bütün Türkiye'nin bazı yerlerinde vardır, bazı yerlerinde de yoktur. Şimdi ona göre de ayarlamak lazım. Şimdi sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Endonezya'da tarlaları ilaçlama tekniği çok farklı. Hatta bazı bölgelerde hiç ilaç atmıyorlar. Bunların hakkında da bilgi edindim. Türkiye'de de ailem Yozgatlı çiftçi olduğundan dolayı bunlar hakkında da çok sağlam bilgilerim var. Türkiye'de ilaç, ot ilacı, işte böcek ilacı, bilmem ne ilaçları falan diye hem insanları zehirliyorlar hem doğayı mahvediyoruz. Şimdi bir şey göstermek istiyorum sizlere. Bu görmüş olduğunuz tırtıllar hemen hemen tarlanın her yerinde var. Türkiye'de Yozgat'tayken bizim tarlalarımızda da vardı bu hayvanlar. Bunlar zarar veriyor diye ilaçlıyoruz. Ve bu hayvanların hemen hemen neslini tüketmek üzereyiz. Şimdi şunu göstereceğim. Murat abi şunları bir gösterir misin? Ağacı mahvetmişler. Bak bir ağacı mahvetmişler. Her yerde var. Ben buradaki çiftçilere sordum. Dedim ki neden ilaçlamıyorsunuz dedim. Hem doğaya zarar vermek istemiyoruz. Şunlara bakar mısın? Ağacın üzerini göster. Bir tane yaprak kalmamış. Bak her yerde var. Her yerdeler. Ağacın her yerinde. Yavaş yavaş gösterirsek. Şimdi çiftçilere sordum. Neden bu şekilde dedim. Hani ilaçlayıp da dedim bunları dedim yok etmiyorsunuz. Çünkü malınıza, meydanınıza hani zarar veriyorsunuz dedim. Dedikleri şey ne biliyor musun? Onlar kendi nasiplerini yiyorlar. Yedikleri yer belirli bir bölgesi. Yani hepsini yemiyorlar dedi. Birazcık daha doğaya saygılı oluyorlar diyebilirim. Şimdi bir şey daha anlatacağım sizlere. Çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi. Endonezyalılar sabah erkenden kalkıyor. Bak siz anımsatacak, dedelerinizden anımsayacaksınız anlattıklarından. Erkenden kalkarlar, direkt tarlaya gelir, birkaç saat çalışır, tekrar eve gider yatar dinlenirler. 3-4 saatlik bir süre zarfında çalışırlar. Şimdi bu süre zarfında ne yapıyorlar? Motosikletlerle gel abi. Burası örnek bir tarla mesela. Hemen hemen her yerinde bu şekilde. Geliyorlar. Sadece bak bu marul. Marulun etrafındaki otu çöpe alıyorlar. Zaten yuva yuva göz göz yapılmış değil mi abi? Farkında mısın? Hani etrafında diğer taraflarındaki otları umursamıyorlar. Zaten diyor etrafında köşede kıyıda ne varsa diyor biz temizliyoruz diyor. Motosiklete bak abi. Antika bir motosiklet de var. Aynen. Şimdi buralar ilk yapıldığında ocak derler. Bizde annemler bostan ekerler böyle. Ocak yapıyorlar. Üzerlerine bu geri dönüşüm plastiğiyle yapıyorlar. Bu plastik de çok ince ve çok hassas olduğundan dolayı toprağa karışıp çürüyor gidiyor. Bakın mesela burası salatalık tarlası. Burası salatalık tarlası. Adam ne yapmış? Salatalığı göbek göbek yapmış. Salatalıkları bak toprağın üzerine çıkmış. Küçük küçük. Bunlara acur diyorlar değil mi abi? Bak şunların verimliliğine bak. Maşallah. Hepsini topluyor. Yani doğal, organik. Hiçbiri böyle kazma gibi, böyle kürek gibi, kürek sapı gibi olanları görüyor musun? Türkiye'de baba bir gübre atıyoruz. Vay baba bu kadar yani. Büyük büyük salatalıklar oluyor. Buradakiler küçük ve lezzetli diyebilirim. Şimdi bunları sıcağı sıcağına göstermemin nedeni şurayı göstereceğim. Murat abi bakar mısın? Bu nedir abi? Bu domates tarlası. Buradan direkt anlarsınız. Domates fidesi bunlar abi. Bak. Burada çiftçi olanlar. Su sesi de arkadaşlar borudan geliyor. Bu su sesi de borudan geliyor, evlere gidiyor dağlardan. Yani bahçeyi suluyor. Yok bu tarladan eve gidiyor. Sulama borusu değil. Salatalıklar, işte efendim domates fidesi bu şekilde. Buradan ot büyüse de umursamıyorlar Murat abi. Anladın mı? Ya diyor ki ben diyor buradan alıyorum. Ben niye bunu ilaçlayayım? Bunlar sistemini bulmuşlar şunlara. Çok ucuz bunların metrekaresini de öğrendim. 1 TL 2 TL'ymiş.
Geri dönüşümlü plastikler. Bunları alıyorlar baba. Tak diziyorlar. Buradaki şeylerle yapıştırıyorlar. Değişik, adını sen söyle. Ne derler bunlara abi? Ot çöple çiviliyorlar. Aynen çiviliyorlar. Sağdan soldan gerginleştiriyorlar. Yuva yuva açıp buradan fideleri ya da çekirdeklerini, çiğitlerini yerleştiriyorlar. Böyle de tertemiz bir çiftçilik gerçekleşiyor. Şimdi Türkiye'nin her yerinde var mı? Şimdi ben açık konuşmak gerekirse Yozgat'ta yok. Benim gittiğim bölgelerde görmedim. Var olanlarda sera yetiştiriciliğinde var. Her yerde var mı? Hayır. Şimdi bunu neden yapmıyoruz? Şimdi bak adam ocağını açmış. Yanlardan suyu koyver gitsin, yani koyver derler bizim orada. Ya da abi fiskiyelerle sulama sistemi yap. Direkt suyun içine höbeklere giriyor. Bu plastiğin amacı da zaten altından otun yetiştirmemesi. Bazı yerlere bakıyorsun, bazı aralardan yetişmiş. Sıkıntı yok. Buradan bak mesela. Ne kadar profesyonel yapmışlar, gördün mü abi? Yani bunları şey diyemeyiz ya, bunlar işte işi bilmiyor falan. Aslında Bence çiftçilik yanlış kendini anlamasınlar geliştirmiş. ama çiftçilik konusunda sanki Türkiye'den biraz daha iyiler. Çiftçilik ve hayvancılık. Hayvancılıkta da mı? Aynen. Hayvancılık da iyi. Çünkü burada açık konuşmak gerekirse çiftçiler çok fazla kazanmıyor. Şimdi domatesin fiyatı Türkiye'ye nazaran biraz daha pahalı. Domates, biber, Endonezya pazarı Türkiye'den daha pahalı. Seviyesi Türkiye'den daha ucuz. Hani Türkiye daha asgari ücreti yüksek ama Endonezya'nın gelir seviyesi Türkiye'ye nazaran yarı yarıya diyebiliriz. Şimdi görmüş olduğunuz bu şeylerin hepsinde neyi ders çıkarmak lazım açık konuşmak gerekirse? Bazı şeylerin Türkiye'deki avantajlarını anlatıyorum. Bazılarında da Endonezya'daki avantajlarını anlatıyorum. Avantajlar nedir biliyor musunuz? Yediğiniz gıdanın organik olması. Endonezyalılar organik yiyorlar, organik besleniyorlar. Köyde yaşayanların çoğu 80 yaşında, 70 yaşında, 90 yaşında. Murat abi, senin kayınbaba herhalde eşinin dedesi, büyük babası 80 kaç yaşındaydı? 83 olması. 83 yaşında, elinde izmarit eksik olmuyor. Ve her Ve zaman adam motora bahçede. binip tarlada tapanda çalışıyor. Şimdi bunu demek istiyorum. Nerede o eski günler diyoruz ya. İşte eski günler burada yaşanıyor. Gıdaların zehirlenmesi, ilaçlanması, gübrelenmesi kimilerine göre iyi, kimilerine göre çok kötü. Zarar mı? Bedenimize zarar. Bağışıklık sistemimiz zayıfladı. Herkeste bir astım, herkeste alerjik, herkeste karaciğer yağlanması. Bunların nedeni ne? Hepsi bunlardan dolayı, ilaçlanmalardan dolayı. Araştırdım, bu konu üzerinden de bilgi edindim. Tabii bu gidişat nereye kadar sürer? Verimliliği yükseltmek isteyen Endonezyalıların, göz açık Endonezyalıların ilerleyen zamanlarda, tabii bazı bölgelerde vardır bunları yapanlar, gübreye yoğunlaşması, ilaca yoğunlaşmasıyla hemen hemen Türkiye ile aynı seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi hayvancılık üzerinden de konuşmak gerekirse, hayvancılık Endonezya'da açık konuşmak gerekirse çok o kadar Türkiye'ye nazaran çok gelişmiş değil. Hani profesyonel olaraktan yapmıyorlar. Ama Kurban Bayramı geldiği zaman, kurbanda mesela fiyatlar had safhaya çıkıyor. Kurban öncesi, kurbandan 2 ay öncesinde 20 bin liraya alacağınız tosunu, örnek veriyorum, ya da 40 bin liraya alacağınız bir büyükbaş hayvanı tosunu, kurbanda bunu 80, 90, 100 bin liraya alıyorsunuz. 2-3 katı oluyor. Onun için de kurban pazarcıları köylerden toplamış oldukları hayvanları kurban pazarına götürüyorlar, 2-3 katına satıyorlar. Yani bu nasıl gidişat bilmiyorum. Buradakilerin fiyatları, çiftçiyi herkes eziyor abi. Her yerde çiftçi eziliyor. Endonezya'da olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi. Ben Türkiye'ye gittiğim zaman babamla bir video çekmiştik. Babamın dediği şey şuydu: her şeye zam geldi ama anlattıklarının içerisinde ilaca zam var dedi, gübreye zam var dedi, tohuma zam var dedi, mazota zam var dedi. Şimdi bu saydıklarının içerisinde bu insanların yaptıkları arasında hiçbir fark yok. Yani ilaç yapmıyorlar, gübre atmıyorlar. Hepsi doğal. Buradakilerin hepsi sadece plastiğe zam gelirse herhalde plastik almalarında sıkıntı yaşayabilirler. Onların da masrafları, bunların hepsi bambudan yapılan tahtalar. Her yerde var bambu ağaçları zaten. Burada da görmüş olduğunuz gibi çok sağlam ha Murat abi bunlar. Öyle efendim. Sorularınız olursa yorumlarda belirtirsiniz. Çok enteresan görüntülerle baş başa olacağız. Güzel görüntüler çekeceğiz. Endonezya dendiği zaman akıllara şey gelmesin.
gelişmemiş bir ülke. İşte efendime söyleyeyim kendini hiçbir şekilde ilerletmeyecek bir ülke diyebilirsiniz ama bence öyle değil. Geziyorum, görüyorum. Endonezya'nın her toprağını karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gittiğim yerlerde de enteresan belgesel tadında videoları çekeceğiz diyelim. Patlıcanı çok tüketiyorlar. Biber olmazsa olmazları zaten acı biberleri tüketmeleri bunların doğasında var. Yani biber, biber, biber. Başka bir şey demiyorlar. Lapa pilav olsun. Yanında böyle acı soslu acı biber olsun. Yeter. Başka bir şey istemezler. Doğası olduğu gibi insanları da güzel Endonezya. Çok dikkat çekici tabii ki. Yani benim aklımda kalan tek şey şu Endonezya'da. Bir, doğası. İki, insanların huzurlu olması. Tabii ki bazı bölgeden bölgeye değişebilir. Siz buraya turist olarak gelirseniz rahatlıkla gezersiniz ama evlilik için geldiğiniz zaman da en çok dikkat etmeniz gereken bir tanesi de fitne ve fesatlık. Onu bir sonraki videoda zaten çekeceğiz, göreceğiz. İlerleyen videolarda göreceksiniz fitnenin, fesatlığın ne kadar tehlikeli olduğunu. Zaten videolarda izleyenler varsa eskiden onu bilirler. Bununla geziyorlar işte bak. Çürümüş motor abi ya. Aynen. Şimdi burada görmüş olduğunuz bambular sadece Endonezya'nın her yerinde yok. Burada görmüş olduğunuz bambular Endonezya'nın bazı bölgelerinde yok. Endonezya'nın her yerinde bambu ağaçları var. Bambuları inşaatlarda kullanıyorlar, bahçelerde kullanıyorlar, tarlalarında kullanıyorlar. Her yerde bambu ağaçlarının kullanılmadığı tek yer mezarlıklar diyebiliriz, gerçekten de öyle. Çünkü mezarlıklarda başka tarz tahtalar koyuyorlar. Onları da gördük. Hatta şöyle bir belgesel de yapacağız. Endonezyalıların mezarlık kültürü. Çok farklı, enteresan şeylere şahit olacaksınız. Budistlikten gelme inançları Müslüman mezarlarının üzerinde deniyorlar. Ne yapıyorlar işte efendim, tütsü yakıyorlar. Efendime söyleyeyim yemek getiriyorlar, koyuyorlar. Çok enteresan şeyler de gördüm. Eski videolara bakarsanız da şahit olabilirsiniz. Çok gösterişli mezarlar da gördüm. Hiç gösterişli olmayan mezarlar da gördüm. Ama bunlardan en önemlisi de işte Budist, Hindu, Hristiyan mezarlarının Müslüman mezarlarına göre daha da gösterişli olması. Sehat ya. Seni Henkan abi. Oo, baksana abi de silaha bak. Çeksene abi. Ya, okey ya papa. Selamünaleyküm. Gördün mü makineyi? Şimdi bilemiyorum artık nasıl bir silahtı ama ya kırsal bölgelerde dikkat edeceksiniz. Sonuçta kırsal bölgelere geldiğiniz zaman tabii yerli halkla aranızı iyi tutacaksınız ama vahşi hayvanların olduğunu da unutmamak lazım. Vahşi hayvanlar derken bir tek aslan hariç Sumatra kaplanları, gergedanlar, filler, yılanlar, kara panterler, enteresan hayvanlara hazır olun. Benim en çok korktuğum da ne biliyor musunuz? Kral kobra. Dünyanın en büyük kral kobraları, anakondaları ve pitonları mevcut. Dünya tarihinde hiç olmadığı kadar, ben size söylüyorum altına imza atarım, hiç olmadığı kadar insan yiyen pitonlar sadece Endonezya'da. Tarihe geçmiş, sadece Endonezya'da var. Ama Endonezyalıların da bu da tembelliğinden kaynaklı. Neden derseniz tarlada çalışırken sınırda yatan bir Endonezyalıyı yılan geliyor, sarıyor, yutuyor. Kaçamazsınız. 20 metrelik yılanlar, her şey var. Çeşit çeşit hayvanlara da şahit olursunuz. Abi bambulara bakar mısın? Tabii Endonezya'nın en çok geçim kaynaklarından bir tanesi çay. Çaycılık çok gelişmiş. Hemen hemen her yerde var. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki Türkiye'ye nazaran Karadeniz çayını tutar mı? Bilemem.
Ama yüz ölçümü gereğince Türkiye'den kat ve kat daha çok çay üreticisi olan bir ülke. Endonezya. Kahve. O dünyanın en meşhur kahvelerinden bir tanesi de var. En pahalısı olandan. Nedir? Kopi Luwak. Bu Kopi Luwak'ı araştırın isterseniz. Kilosu 10 binlerce dolar tutarında ama organikleri, orijinalleri. O Kopi Luwak denilen hayvan, luwak hayvanı kedi cinslerinden ama sadece kahve çekirdeklerini yiyor. Özel kahve çekirdeklerini seçiyor. Onu da Allah öyle yaratmış işte. Gidiyor ağacın üzerinden çeşit çeşit kahveleri, olgunlaşmışları, iyilerini seçip onları yiyip dışkısını kurutuyorlar. O dışkısıyla temizliyorlar. O kahve yapıyorlar. O kahveyi de içiyorlar. Yani zenginlerin kahvesi diyebilirim. Yok, o bildiğin farklı ama en kalitelilerini diyorum. 10 bin dolara da. Şimdi Murat abi şey diyor, ben en son gittiğimde Bali'ye diyor, 350 dolara 100 gramı da vardı diyor. Ama şunu söylüyorum, 10 bin doları bulan en kalitelileri olanlar da var. Kaliteleri de kedinin cinsine göre değişiyor herhalde. Fark etmiyor aynen. Abi baksana çayları nasıl yapmışlar. Idamışlar. Bak orada adam otun çöpün içinde çalışıyor. Gördün mü abi? Ne tarlası o? Bezelye. Bak mısırlara bak. Her yerden bitki ürüyor. Her yerden bitki ürüyor. Fasulye ağaçları, şeyleri, tarlası. Şuradakilerini de göstermek lazım abi. Lahanaları, kelemleri. Açık konuşmak gerekirse hepsinin üzerinde bir kazık çakılı. Olmazsa olmazları. Muz. Her yerde var. Muz ağaçları, muz yetiştiriciliği, avokado, kokonat, mango, durian. Bazen görüyorsunuz tırlar dolusu muzlar taşınıyor. Murat abi görmüş müydün en son? Markete giderken. Adam kamyonun içerisine bir tır dolusu böyle doldurmuş. Fasulyeler. Ne kadar güzel yapmış farkında mısın? Çiftliğini çevirmiş, domateslerini ekmiş. Şimdi şöyle diyenler de olacaktır. Bekir kardeşim ben Endonezya'ya geleceğim. Eş adayım, eşim Endonezyalı. Endonezya'da kaldım ya da bir şekilde oturumumu aldım. Endonezya'da yaşıyorum. Köyde bir hayat yaşamak istiyorum. Bir gelirim var, emekli maaşım var. Endonezya'da köyde hayatım nasıl olur? Eğer eş adayınızın bir evi varsa köyde emekli maaşınızla rahat bir şekilde yaşarsınız. Küçük bir bostan alırsınız, tarla alırsınız, ekersiniz, uğraşırsınız. Bu Türkiye'de de geçerli aynı şekilde. Ama doğal olaraktan Endonezya bence burada baskın olabilir. Neden derseniz, yani organik besleniyorlar bu insanlar. Çok ciddiyim. Bağışıklık sistemleri Türkiye'ye nazaran daha güçlü. Çok ciddiyim. Yani hani bunu çevremdeki insanlardan ve çocuklardan da görüyorum. Yalın ayak geziyorlar, çamurlu sulardan içiyorlar. Efendime söyleyeyim, bazı insanların yaşamış oldukları hayat Türkiye standartlarına göre berbat. Ama bu insanların yediklerinden midir nedir? Bağışıklık sistemleri gerçekten de çok çok Türkiye'ye nazaran güçlü. Okey. Kamu Kırca
Berapa ada kambing ada? 4 kambing. 4 tane keçisi varmış. Onlara bakıyormuş. Hari ini selalu di sini kerja. Sini araya kamu kerja araya. Berapa hektar di sini? Yo. Sini araya semuanya kamu ya. O. Hepsi bu tarlaların hepsi hanımefendiye aitmiş. Burada da kocası var. Beyefendi. Yalnız ayağım bayağı bir sivrisinek soktu. Kendisi bu şekilde çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Aralarda yetişen otları da götürüyor keçilerine, büyükbaş hayvanlarına yediriyor. Bu şekilde. Okey, terima kasih ya. Selamünaleyküm Türkiye ya. Sağ olsun çiftçiler dediler salatalık alın, yiyin. Dediler helal mi dedim, helal dedi. Eyvallah. Biz de alalım abi. 3 tane aldım. Bir tane daha aldım, 4 tane, 2'şer tane olsun. Oldu mu? Ya bildiğimiz acur ya. Lezzetini merak ediyorum. Ha, burada. Dedem derdi ki kurtlanmış her zaman lezzetlidir. Çünkü o hayvanlar lezzetli olanı seçerler derlerdi. Biz de ona göre baktım. Zedelenmiş ve kurtlanmışlar alıyorum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Hadi gidelim abi. Efendim, bu bölümde Endonezya'da çiftçilik hakkında elimden geldiği kadar edinmiş olduğum bilgileri anlattım sizlere. Gördüğünüz veya hissettiğiniz, yaşadığınız duyguları bir köşeye bırakın. Endonezya'da yaşamış olanlara bir bakın, izleyin, görün. Farklılıkları bir teyit edelim. Ne yaşıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar bu insanlar. Hani yaşadıkları, yedikleri şeylere baktığımız zaman gerçekten de organik gıdaları daha çok fazla tüketiyorlar Türkiye'ye nazaran. Ondan dolayı da bağışıklık sistemlerinin ne kadar güçlü olduğunu ve uzun ömürlü yaşadıklarını da sizlerle paylaşmış oldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zamanınızı aldık. Hakkınızı helal edin. Endonezya Java Adası'ndan kucak dolusu selamlar. Hoşça kalın. Sampai jumpa.